Ben sizi çok eskiden sevmiştim. Bir gün kafede oturuyordum. Siz karşıya geçmek için önümden geçtiniz. Çok güzeldiniz. İlk gördüğüm günkü gibi. Çok güzeldiniz. Tekneye binip sizi takip ettim. Fener'de bir eve girdiniz. Sizinle başladı hayatım yeniden. Yağmurlarda ıslandım. Karların altında dondum. Ama her zaman takip ettim sizi. Utandım. Ne utandım kendimden. Ama bir kere buldum ya sizi yeniden. Dedim ki gir ayıba günah ne fark eder? Kahretmemden daha mı beter? Siz benim akşam güneşim, sabah yıldızım oldunuz. Ben sizi çok eskiden sevmiştim. Bir gün kiralık ilanı asıldı üst katınızda. Telefon numarasını aldım. Necdet Bey'le görüştüm. Benimki kara sevdaydı. Anlayış gösterin. Çünkü ben kendimi anlayamadım. Siz beni anlayın. Ben sizi çok eskiden sevmiştim. Sevmedik evi şu adama ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Geçen kiracı için münasip gözüküyor dedim, canımı çıkardın. Orospu çıktı kadın, ev adam aldı ya, Allah Allah. Duvarlar çizilmesin beyler. Merak etmeyin, tembihledik arkadaşlar. Duvarlar çizilmesin. O çocuk vardı, üniversite mezunu. Diyorlardı, dünyanın vergisini veren iş adamı diye. Bu istemedi. Şaşkaloz benim kızım, anası gibi. Anası gibi lanet almış. Babasına benzeseydi bugün Chicago mu ne, orada bir rezidenti olurdu. Amerikan vatandaşı olurdu. Hatasız kul olmaz. Kızının babası Amerika'daysa kıymetini bilsin. Oraya boş adam almazlar. Bu aradan sızmıştır. O aptalın o memlekete girebilmesi mucize.
Aman hadi sen de Allah Allah. İkrar ettim o adamdan ama iş adamıydı. Karıştırma mevzuları şimdi. Bul beni, yoruldum, halim yok, sen gel de. Ben gidiyorum. Nereye diye sorma bile. Adam gecenin bir vakti kendini sokaklara vursun. Sen dönüp bakma bile. Az solist Asuman Ceylan. Malak gibi yatıp tavanlara bakıyor. Kadın frijit olmuş, kocasına dokunamıyor bile. O zaman biz de gider bizi kabul eden insanları buluruz. Bir de aşağı kapıyı arkadan sürgülemiyorsun. Sular geldiğinde depoyu dolduruyorsun. Vanayı da kapatmayı unutmuyorsun. Hoş geldin. Kolay gelsin. Açılmıyor galiba. Yok, açılıyor fakat bu zincir yerine başka bir zamazingo ayarlanabilir mi acaba diye bakıyorum. Fakat mümkünatı yok gözüküyor. Sağ olun. Bakımsız ev. Bizim beye anasından kalmış. 10 yıldır buradayız. Zar zor boya yaptırabildik işte. Layıkıyla bakamıyoruz. Siz hoş geldiniz. İyi uyudunuz mu? Oldukça. Eski evime nispetle biraz daha ferah. İş yerim bize de yakın. Karaköy'de benim iş yerim. İsabet etmişiz yani. Köfteci misiniz? Yok, hayır. Eskiden restoran işletirdik. Şimdi bir Mavna'dan bir kahvemiz var. Kahvehanemiz. Ha, Necdet öyle bir şey söylemişti. Böyle köfte mi döner mi ne? Yok, seyyar çay ocağımız var. Artık seyyar değil, sabit. Tekne yürümüyor. Fakat böyle kıyıya şey yapıyoruz. Oradan şey ettiriyoruz. Şimdi tekneden kıyıya bir şekilde böyle servis yapılıyor. Çay... Affedersiniz. İfade edemedim. Yo ettiniz. Siz tutmayın. Ben çıkıyordum. Pazara gidiyordum. Evet, buyurun lütfen. Efendim, ben buradan dönüyorum. Size iyi günler. Pardon, dilim dolandı. Ziyanı yok. Size de iyi günler olsun. Asuman Hanım. Kusura bakmayın ama ben sizi tanıyorum. Asuman Ceylan olarak sahnelerde çok seyrettik sizi. Ah, teşekkür ederim. Geçti gitti işte. Olur mu efendim, hiç olur mu? Siz bizim için çok müstesna bir şarkıcıydınız. Affedersiniz. Hürmetler ederim. Damarımda kanımsın, ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın, ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın, İste gül olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen bil ki yaşatmam seni.
seni. İste kör olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen bil ki yaşatmam seni. İnan yaşatmam seni. Anne! Anahtarı at. Başka plakçılar var. Onların orijinal fikirleri var. Tarçınlı muhallebi. Yok anne yemeyeceğim. Barkın kurdu Connection'ı. Çok büyük bir şirket olarak giriyorlar IMC'ye. Gittik. Nasıl lüks bir merkezleri var. Benim demoları dinlediler. Uçuk bir sesiniz var diyorlar. Hani ben şey gibi söylüyorum ya. Björk'ün Türk popu tarzı. Koş koş ha ha. Ay sen de Mercan dediği bir araya getirelim diyorlar. Ay şaştım kaldım yani ne alaka dedim. Öyle münasip görüyorlarsa bir bildikleri vardır belki. Dede diyorsun. Onlar dürüst adamlardır bakarsın. Bak sen de dik başlı ol ne olur. Yok zaten ben de bir düşündüm adamlar haklı. Sentez bulmuşlar yani. Sen doğum gününde ne yapıyorsun? Kızım ne doğum günü Allah aşkına? Benim yıllardır doğum günü kutladığım mı var? Şu hayatımda sen de olmasan ölüp gideyim diyorum. Sen de hep üzüntüsün be kızım. Evlen barklan artık ne olur. Vallahi Barkun'la konuşacağım. O diyor 3 senedir evlenelim diye. Anne. Ya seviyorum ben bu adamı ya. Anla işte ne olur. Akşama tedarikli olun Şeyhmuz. Kabotaj bayramı bugün kalabalık olur oğlum. Sadiciğim hoş geldin. Hoş bulduk hacım. Caner yamuk yazdın oğlum reyin. Çavuşu tokatlamaktan ellerin tutmuyor. Neyin firarı oluyor bu Caner'cim? Ha hacım sen bilirsin neyin firarı bu? Ben koydum bu ismi Sadiciğim. Caner dedi, kaç iş koyalım? Yok dedim, firar daha manalı. Hayat esrarengiz ve biz hep firardayız kendimizden. Caner kolay gelsin. Sağ ol abilerin güzeli. Vay be. Hani rakı şişesinde balık olsamdan daha baba laf ettin ha Tophaneli. Ne laflarımız vardı da kayboldu gitti Sadiciğim. İnceden, şimdi geldik derinceden. Nasıl abi? Oluyor değil mi? Oluyor. Kuyruğunu takarsak daha da güzel olur. Vay be. Ne güzel. Oturmuş mavra yapıyorsunuz ha. Ne yapalım be oğlum? Başka türlü vakit mi geçiyor? Şimdi nedir bu Tophane'nin son durumu? Biraz toparlayabildin mi kafayı? Takıntılı be abi. Bazen kendi kendine de konuşuyor. Zor abi yırtması hadisini. Bak bak. Hayvanı gezmeye çıkaracak. Hadi eyvallah abi. Hadi bakın bakalım. Geldim kaptan. Beni tanımıyorsun. Yakarım burayı. Abi Sabit abi geliyor. Gelsin. Onu bekliyoruz zaten. Gelsin de konuşalım. Abi, Necdet abi. Çok içiyorsun. Bak diyorum sana. Benim mekanımda olay çıkarma. Çok kötü olacak. Ben içiyorsam siz kollayacaksınız. Rahmetli babam kollardı. Ben senin babanın arkadaşıyım. 40 yılın başı şurada 2000 dolar kazanmıştık. Ne olduysa lavuğun biri oturdu masaya, sabahın bu saatinde 2000 dolar içerideyim. 4 gündür eve gitmedim, oynuyoruz burada. Beni mi dolandırıyorsunuz lan? Veletlere bak. İyi geceler. Tayfur Bey, Ben de uzun zamandır sesinizi duymuyordum. Acaba dedim
Bir seyahate falan bir yere mi gittiniz? Eşim gitti Edirne'ye 5 gündür. Dün gelmesi lazımdı. Şöyle bir maruzatım var. Şimdi gelmeyince o... Böyle sizi rahatsız ettim ama... acaba kiranın bir kısmını önceden şey etmeniz mümkünse... Ha, anladım tabii. Yukarıda ben size hemen takdim edeyim. Abi biz bu akşam rezerveydik yani. Sana verirdik yani. Abi kız hormonsuz, estetiksiz. Zühre açıdan problemi yok. Kızı olan kız veriyoruz abi sana ya. 200 bin lira vereyim. Ama diyorsun ki 200 euro. Ya tamam ver 100 euro versen. Bir de 100 yeter. Abi Zürafa sokakta bile daha pahalı ya. İşine gelirsin. Ya sen beni delirteceksin ya. Ya sen nasıl adam ayırt edersin lan? Biz adamlara seni satıyoruz, seni. Tamam, bir internet eskortu kurayım. Ben seni iş adamlarına göndereceğim. Lüks otellere gideceksin. Ya bu işler böyle pat diye olmuyor güzelim, olmuyor. Sen benim kasetim için çalışmıyorsun. Ben ona isyan ediyorum. Ben bu işi o kaseti çıkarabilmek için yapıyorum. Lan promosyonun orospuluk ettiriyorsun bana. Bak sus. Yavaş. Yaklama, suratını yırtarım seni. Vurma bana, vurma. Sana Uyuyor musun? Uyuyorum. Uyu. Bütün kadınlar uyanık, sen uyu. Bu halime bak, neye döndürdün beni? Sen beni hiçbir zaman sevmedin Asuman Ceylan. Korktun yalnız kalmaktan. Beni kendine aşık ettin. Nefret ediyorum senden. Ben senin yüzünden batağa baktım ulan! Necdet, Allah aşkına yapma. Yalan mı konuşuyorum lan orospu? Necdet, Allah aşkına sus. Ben sana hayatımı adadım. Necdet, Allah aşkına sus. Ne için susacağım ulan? Yukarıdaki yavşak için mi susacağım? Senin için mi susacağım? Bu hayat için mi tutacağım? Çeneni kırarım. Bu paralar ne? Yoksun kaç gündür evde. Yukarıdan adamdan kirayı istedim. Adam kirayı niye bana vermiyor da sana veriyor? Ha? Hemşerim, kira bana verilir. Vezdeci mi benim karım? Bundan sonra kira ve ev sahibi ilişkilerini benimle götüreceksin. Anlaştık mı? Necdet Bey, gündüz gözüyle konuşsaydık. Gecesi gündüzü yok. Burası böyle. İşine geliyorsa. Adamı huzursuz ediyorsun zaten. Huzursuz mu? Gir lan içeri, sıçtırtma çarkına kadın. Bak, huzursuz ediyorsun. Günaydın. Günaydın. Dün gece için özür dilerim. Kiracımızsınız. Rahatsız etmek istemezdik. Olmadı. Olmadınız mı? Olmadı. Ama çok fazla kalıcı olamayacağımızı anladım. Nasıl? Anlamadım. Beyefendi haklı tabii. Bekardan tedirgin oluyor. Zaten evi de zar zor verdi. Belki karşılıklı bir konuşsak, hasbihal etsek bir faydası dokunur ama... Ben sizi kendi mekanıma davet etsem beyefendiyle beraber. Ne tarafta yeriniz? Hemen Perşembe Pazarı'nda. Köprüye çok yakın. Teselli teknesi. Şeref duyuyorsunuz.
eşyalarım var, eve gidiyorum. Ben de geliyorum. Asuman. Kızınızı da bekliyorum. Kaçmayacaktın kızım sen evden. Hatayı orada yaptın. 14 yaşında kız evden mi kaçar ya? Kaçtın sürttün sokaklarda hayatını mahvettin. Kaçtıysam senden kaçtım. Rahat mı verdin küçücük kızken? Şşt, davalleşme kız. Hiç böyle şey görmedim. Sofrada balığı insan bıçakla keser yer, eliyle yer. Ne bileyim, ekmek içi balık mı olurmuş? Şu al ye. Ya anne ne yapayım? Sevmiyorum ayıkla. Kılçıklı balık değil ki o ya. Nasıl kılçıklı değil ya? Senin tabağındakiler ne? Bunlar kılçık değil mi? Kılçık değil o, iskeleti. Uskumru, taze, denizden yeni çıktı. Anan da sevmez zaten. Yok siyah eti varmış, beyaz et yiyeceksiniz. Kalkanın kilosu kaç para biliyor musunuz? Çıkın bakayım bir balık pazarına. Bir şey demedim Necdet abi. Sen de akşam akşam insanın burnundan getiriyorsun ya. Aman yükseltmeyin sesinizi böyle. Ses istemiyorum evde. Hadi. Mutfakta ye yemeğini. Al. Ye uskumrularını. Sıçtırtmayın lan muhabbetinize. Hadi geç mutfağa kızının yanına. Hadi! Bana bu dünyada yer yok zaten. Ne anamın evi ne sevgilimin yanı. Ömrüm senin peşinde koşmakla geçti. Bana üzüntü yapma yerim yurdum yok diye. Senin yerin benim kalbim. Ben sana yük olmak istemiyorum. Biliyorum. Burada yeterince üzüntü çekiyorsun ama... ...o adam sana niçin bu şekilde konuşuyor? Alıp gideceğim seni buradan. Dönmeyeceğiz. Sen orada dayak, ben burada dayak. Nedir kaderimiz be? Nereye gideceğiz anne ya? Bilmiyorum. Ama bıçak kemiğe dayandı artık. Kızını bilmem ama sen bir yere gitmeye kalkarsan biliyorsun ne olacağını. Abi altı çayları var. Hesap ödemeden gidiyorlar. Bakar mısın kardeşim? Hesap ödememişsiniz. Ödemiyoruz. Bozuk yok. Bozuk yok başka, hesap ödemiyoruz başka. Tamam o zaman. Bozuk var. Ama çayları beğenmedik. 6 tane çay içmişsiniz, beğenmedik diyorsunuz. Amma uzattım be babacığım. Sen bir baksana bana. Eğer burada bir şey içtiysen onun hesabını ödeyeceksin. Ödemeden gidemezsin kardeşim. Çekil lan şuradan. Yallama. Sıkarım vallahi bacağını ha. Tophaneliğe bak. Tavuk gibi oldu. Oğlum tophaneli tövbeli olmasa yerde bunlar. Asuman Hanım buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Arkadaşlar maraza çıkardılar da bertaraf etmeye çalışıyoruz. Lütfen buyurun oturun. Yok, gideyim ben. Yok buyurun lütfen, bir daha olmaz böyle bir hadise. Böyle aksilik size denk gelir. Burası huzurlu bir yerdir. Eskiden böyle değildi tabii. Delikanlılar bizim zamanımızda göğüs göğüse dövüşürlerdi. Şimdi küçücük bir şeyde tabanca çıkarıyorlar. O da size denk geldi, aksilik işte. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası bizim ekmek teknemiz, teselli. Burada çayımızı yapıyoruz, tevzi ediyoruz. Yan tarafta bir de teselli VIP salonumuz var. Geçinip gidiyoruz işte buralara. Ne ikram edeyim efendim size? Çay, böylesini bulamazsınız. En güzeli bende. Çay, kahve, meşrubat ne isterseniz. Karnınız açsa balık ekmek yedirebilirim size. Ben de yerim. Tık tık karşıya geçeriz, orada yeriz. Peki. Yiyelim o zaman. Efendim, Norveç uskumrusu koyuyorlar bunlara fakat çok taze oluyor. Ben hiç sevmem. Şimdi biz İstanbul çocuğuyuz, ben Tophaneliyim. Bizim yerli boğazın uskumrusunu tutmaz ama neredeyse müsavi gelir. O kadar güzel yani. Zaten güzelmiş. Fevkalade. Hanımefendi sahneleri özlüyor musunuz? Yok. Pek özlemiyorum. Biz tabii naçizane çok iyi tanıyoruz sizleri. Affedersiniz.
Sahi mi? Tabii. Kasetleriniz vardı. Restoranda çalardık bizim. Şimdi de ben Teselli Mamlası'nda çalıyorum arada sırada. Pembe Köşk Gazinosu, Ankara Başkent, efendime söyleyeyim Yakamoz, Fuar, Akasyalar. Geceleri Mogambo'ya giderdiniz siz. Çıt 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 çıt. Bazı Batı müziği söylenen yerlerde siz Alaturka musikisi icra ederdiniz. O kadar yani. Ay ne çok şey biliyorsunuz. Biliriz. Ama herkesle alakadar değiliz. O zamanlar bir Muazzez Hanım vardı, Gönül Hanım vardı. Ben Esengül'le Bergen'i de çok severdim. Rahmetliler çok güzel okurlardı. Ama sizin yeriniz bende çok müstesna. Memnun musunuz evden? Memnunum kiracınız olmaktan. Gürültü patırtı. Hepimizin hayatı gürültü patırtı. Bekar mısınız? Hiç evlenmediniz mi? Evlendim. Eşim vefat ettikten sonra bir daha evlenmedim. Kızınız evli mi? Hayır değil. Ama tasvip etmediğim bir hayat yaşıyor. Hayırlısıyla bir kısmeti çıkıp evlendiremedik. Gördünüz, yüzü mosmor geldi. Dövüyor adam bunu. Şimdi gene geldi. Götürdü evine apar topar. Bizimki de gidiyor. Gitme diyorum. Ama ne yapsın ki? Evimde de alakoyamıyorum. Bizim bey evde çok huzursuz. İçki de sağlığını bozuyor. İkinci eşinizdi değil mi? Birincisini kaybettim. Kaybettim dediğim... Evlendik, ayrıldık. Amerika'ya gitti. Kayboldu. Bununla da aramızda çok yaş farkı var. Çok yakışıklıydı Necdet. Bir de böyle ne bileyim deli divane aşık gibi. Ben de kapıldım gittim işte. Hali vakti yerindeydi. Sonra işlerini batırdı. Kumara içkiye düştü. Ben de sizinle her şeyi konuşmaya başladım. Benim konuşacak kimsem yok. Ayrıca güzel konuşuyorsunuz. Buyurun. Ben gideyim. Böyle münasebetsiz bir şey oluyor. Nasıl? Geçerken uğrayıp rahatsızlık verdiğimiz için gönlünüzü almak istedim. Ben gideyim. Estağfurullah. Gene beklerim. Uskumru'ya buyurun. Böyle yarım yamalak oldu. Bugün doğum günü olanlar için çaldık. Senede bir gün. Bir telefon bağlantımız var. Alo, buyurun. Ay size çok teşekkür ederim Nihal Hanım. Sanki benim içindi bu şarkı. Valla benim de bugün doğum günüm. Ay ben Saime. Sizi de Avcılar'dan arıyorum. Hayata küsmüştüm. Çok iyi geldi valla gerçekten. Aa, niye küsüyorsun? Küsme Saimeciğim. Bak dışarıda yaz mevsimi. Giyin, süslen, gez, toz, eğlen. Ay ben de öyle yapacağım hakikaten yani. Diyorum ki seni kimse aramıyorsa sen de arayacak olanı bul değil mi? Aa, tabii hakikaten bak sevgili Saimeciğim. Adam Dünya Kupası seyrediyor, sonra horlayıp uyuyor. Vallahi ferahladım. Yoksa bizim ev kümes gibi. 2 horozlanıyor, bıt 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 tepemde. İşi bitiriyor, geçip göğüs kıllarını kaşıyor. Hiç tahammül edemem. Şu girişte demirci var. Kamil. Sade Kamil diyorlar ona. Sırf karizma. Gidip onu vereceğim. Ay olmaz. Muhit değiştirmem lazım. Bak koca solisi de güldürdük. Ablacığım hep görüyorum seni. Yerde para arıyormuş gibisin. Vallahi arkandan konuşuyoruz. Madame Duduka geçiyor diyoruz. Sen daha yoktun burada. Bizim bir delimiz vardı Duduka. Allah etmesin ona benziyorsun. Ay iyice zıvanadan çıktım kız. Ay ablacığım, hükümet gibi karısın maşallah. Kıymetini bil. Şu güzelliğe bak. Şu üst katındaki adam herkesin dikkatini çekiyor. Tophaneli Tayfur'muş. Cinayetten yatıp çıkmış diyorlar. Milyoner restorancıymış eskiden. Karısına tecavüz etmişler, patır patır vurmuş adamları. Ay böyle adamlar benim içim gıcıklıyor işte.
Sen benim yememle niye mesele çıkarıyorsun Necdet? Yemiyorsam niye oturayım karşında ben? Yiyemiyorum balığı. Zorlama. Ben çocuk yaşımdan beri yiyemiyorum bu balığı. Biliyorsun bunu sen de. Ne bulamıyorum bu evde biliyor musun? Ruh bulamıyorum, ruh. Niye senin peşinden koşuyorum ki? 2 lokma yiyeceğim şurada, onu da zehir ediyorsun. Ben bir şey demedim ki sana. Balık yiyemiyorum dedim, o kadar. Niye üzüntü çıkarıyorsun Necdet? Ben çıkarmıyorum. Sen çıkarıyorsun. Surata bak. Ne varmış benim suratımda? Git şu aynada suratına bak. Bir kafa korun o suratına. Anlıyor musun beni? Yavşak! Akşam akşam caz düzeltme lan. Karıysan karılığını bil. Kadın olmayı bil. Doğum gününüz kutlu olsun. Nereden biliyorsunuz? Ben bile unuttum. O defterde yazıyor. Kırmızı kurdelalı sayfa. Bunları siz... Kusura bakmayın ama tuhaf değil mi? Affedersiniz, ben sizi rahatsız etmeyeyim müsaadenizle. Tayfur Bey. Ben biraz dışarı çıkacağım. Buyurun hanımefendi. Bana eşlik eder misiniz? Memnuniyetle. Beni biraz gezdirir misiniz? Ne cinayeti? Namus cinayeti. Karımı öldürenleri öldürdüm. Karım hamileydi. Tecavüze maruz kaldı. Öldürdüler. Ben de mahkeme çıkışı adliyenin orada vurdum ikisini. Ziyan olmuş yıllarınız içeride. Öyle. Ziyan ettiler. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. O güne kadar silah taşıdım. Tabancayla dolaştım ama ondan sonra tövbe ettim. Bir daha taşımıyorum. Yanlış anlamayın yani şimdi siz burada bir caniyle böyle konuşuyor değilsiniz. Ben değilim. Asla. Beni anlarsınız. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Tekrar. Karşı kıyıya geçelim mi? Burası çok iyi. Burada güzel bir pastane var. Pasta alırız. Doğum günü pastası kesersiniz. Yaşım çıkar ortaya. Bir tane mum koyacağız. 2 tane olsun o zaman. Gidelim mi yani? Ben pastamı aldım. Anne! Anne! Işık yanıyor.
Peki en çok hangi şarkıyı severdiniz? Derdimi ummana döktüm, masumana inledim. Vallahi yalan değil. Ama sizin şarkılarınızdan en çok sen uzaklarda değil, damarımda derdiniz ya. Damarımda kanımsın. Onu çok seviyorum. Siz şarkı söylemez misiniz? Yok. Bir iki tane ancak eskiden söylerdik, gençken söylerdik. Ne söylerdiniz? Bana şarkı söylettireceksiniz galiba. Lütfen. Bugün benim doğum günüm. Bir şarkı söylemez misin? Olmaz. Yakışık almaz. Bu yaştan sonra. Yakışmaz yani. Oha. Hatasız kul olmaz hatamla sev beni dermansız dert olmaz dermana sal beni bu çok güzel yani. Dermana sal beni. Ama daha fazla söyleyeyim. Affedersiniz ya. Çok güzel. Sahi mi? Şu karşıdaki fıskiyelere gidelim isterseniz. Biraz dolaşalım. Bu çekirdek bizi bağladı buraya. Buyurun. Ben önden geçeyim. Hazırlayayım tekniği. Alo. Annenden haberin var mı? Yok ben de geldim. Kapıya çiçeği bıraktım gittim. Ben bıraktım. Tamam. Sen beni bu numaradan arama tamam mı? Yeni numara alınacak ben sana onu veririm. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Ben gideyim artık. Şimdi akşam vaktinde yalnız başınıza gitmeyin. Burada tekne var. Ben sizi bırakırım karşıya. Üstünüz kurudu mu? Kurudu. Benimkisi de kurudu. Ben de arkada durduğum için ziyadesiyle ıslanmadım. Asuman Hanım, ya size bir şey sormak istiyorum. Hiç beni bir yerlerden hatırlayabildiniz mi? Yani bir yerlerden çıkarabildiniz mi? Zannetmiyorum ya. Evet diyeceğim ama Daha önce tanışmıştık. ne zaman? Ne yaptığımı bilmedim yıllar mı? İnşallah kabalık etmemişimdir. İyice durumdaydım. Hep sarhoş dolaşıyordunuz değil mi? Bu biraz yani gazetelere, basına yansımasından biraz daha ağır bir durumdu değil mi? Öyleydi. Ben sizi en son 3 sene önce gördüm. Bu teknedeydim o. Perşembe pazarında tekne bağlı. Bu Caner'in tekne firar. Bu tekne. Siz geldiniz, pat tekneye bindiniz. Şurada oturuyorsunuz, burada. Karşı tarafa geçeceksiniz. Caner'e dedim ki bak Caner. Bu kadın benim hayatımın kadını Asuman Ceylan. Abi dedi gidip konuşsana. Ulan dedim nasıl konuşayım hatırlamaz beni. Dedi niye hatırlamasın? Dedim koca Asuman Ceylan. Nereden hatırlayacak bizi? Haddi zatında şimdi de hatırlamadınız. Birine benzetiyorum ama
Sen Altunizade'de okudun mu? Yok, okumadım Altunizade'de. Zaten yaş farkımız da var. Benim gönlüm sizden yaşlı hanımefendi. Neden yaşlıymış bakayım? Öyle. Şu vapurları gezelim mi? Gayet. Vay. Manzaraya bak. İnanamıyorum. Ne güzel. Böyle ay mehtabında manasız şeyler söylüyormuşum gibi geliyor ama geldim gidiyorum. Sizin kadar güzelini görmedim Asuman. Nereden geliyorsun? Çıktım dolaştım biraz. Nerede dolaştın gecenin bu saatinde? Beyoğlu'na çıktım. Kendi başıma dolaştım. Sana ne? Ben sana soruyor muyum nereden gelip nereye gidiyorsun Doğru diye? konuş lan benle. Sen benimle doğru konuş lan. Nereden geliyorsun? Orospuluktan mı geliyorsun ulan? Ha? Orospuluktan mı geliyorsun gecenin bir vakti ha?
Biraz çıkalım mı? Bir şey konuşmam gerekiyor. Böyle orada burada olmaz. Tamam. Ben çıkıyorum, beni takip et. Tamam. Çok canın yanıyor mu? Yok. Can yanması değil. Eziyete biçim. Yapabileceğin bir şey var mı? Ben de onu konuşmaya geldim. Bir gün seninle bir araya gelirim ama ayrılmadan olmaz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Müstesna bir geceydi. Lakin sonuçta mahcubiyet. Ben de kendi açımdan tövbe etmiştim. Ama ayrılmadan olmaz. Ayrılmayı da nasıl becereceğim bilmiyorum. Bir kere kaçtım evden Antalya'ya. Kemer'de çarşıda bacağımdan vurdu. Onun için bir daha görüşmeyelim. Ya ben ne yapıyorum ki zaten? İyi kötü bir hayatınız vardı. Kalktım geldim üst katınıza taşındım. Adam haklı. Rahatsız ettim hanenizi, huzursuz ettim. Ama elimde değil. Hislerime mani olamadım. Yarın eşyalarımı topluyorum, bir depoya taşıyacağım. Bir otelde kalmaya başlayacağım. Ben onu demek istemedim. Sen ne dersen de Asuman ya. Benim yaptığım abes. Ayıp. Eğer ben o evde kalırsam, bir daha senin feryadını duyarsam, ben senin acından uzak durayım Asuman. Ben 5 dakikaya kadar geliyorum.
Ya Antalya'dan iş aldım diyorum sana. Şimdi herkes orada. Eskort olacaksın orada, eskort. Öyle şey bitti o. Bitti. İş adamı dolaştıracaksın kızım. Kimseyi dolaştırmayacağım ben. Sen beni dolaştırmayacaksın. Ya 10 dolar veriyorsun elime, bozdurmaya utanıyorum, bozdurmaya. Hani nerede benim banka cüzdanım? Ha? Nerede? Hayır madem seviyorsun. Sat dedenin üzüm bağını, kıy nikahını, oturayım evimin kadını olayım ben de. Ne olan benim sizden çektiğim? Babam daha ben kundaktayken Amerikalara çekmiş gitmiş. Ya adamın elinde büyüdük, 14 yaşında taciz etmeye başladı. Adamın birine deli gibi aşık oldum, altın vuruş yaptı, öldü. Herkesle evleneceğim diye beraber oldum. Şu geldiğim yere bak. Ne alçak insanlarsınız lan siz? Allah belasını versin bütün erkeklerin. Sus! Günde 2 dakika kendim olabiliyorum. 2 dakika. Uyandığım zaman. Sonra çekip gidiyorum bu dünyadan. Çekip gidiyorum bu dünyadan. Çekeyim gideyim ben bu dünyadan daha iyi. Ya çekeyim gideyim ben bu dünyadan daha iyi. Ha? Allah senin belanı versin! Belanı versin ha! Necdet. Ben senden ayrılmak istiyorum. Ben artık gidiyorum. Bitti bu ilişki. Tövbe ettim. Her türlü pislikten kaçtım. Seninle beraber oldum. Ama ben temizlendikçe sen pislendin. İçki içiyorsun. Kumar oynuyorsun. Hayat kadınlarıyla beraber oluyorsun. Sonra benim koynuma girmeye kalkıyorsun. Ne cebimizde para var. Ne mutfakta yemek. Ben başımın çaresine bakarım. Zamanında bana güzel günler yaşattın. Sağ ol. Ama artık yeter. Bittim. Kocadım. Bırak beni. Alo. Ne diyorsun Marco? Ne? Hangi hastane? Tamam, geliyorum hemen. Ahu bileklerini kesmiş ama kurtulmuş. Çantamda para kalmamış Necdet, versene. Bana da sigara al. Ne abilik edebildik sana, ne babalık edebildik. Nasıl da annenin gençliğine benziyorsun. Necdet abi. Annen ruhunu bıraktı, kadınlığını bıraktı. Her şeyi sana bırakmış. Alo. Öldüreceğim beni ya. Neredesin sen? Bak geleceğim, basacağım o eve, alacağım seni ha. Beni delirtme ya. Özledim diyorum sana. Özleme ya, istemiyorum. Benim elimde mi kızım ya? Özleyen böyle mi davranır? Bak kızım, ne diyorum sana? Her şeyden kurtuluyoruz. Evleneceğim seninle ya. Ya Bozcaada'da bizim bağlarımız var dedim ya sana. Oraya gideceğiz. Dededen kalma bir yerim var, orayı çalıştıracağız. Saçmalıyorsun ya. Bak saçmalamıyorum. Yarın gelip alıyorum. Tamam. Olmaz. Ha, ne olmaz ya, geliyorum ya.
Tamam. Life is beautiful. Böyle bir film vardı Caner. Hayat güzeldir. Oscar aldı nitekim. Hayat güzeldir. Ama bizim için hayat ıstıraptan ibaret. Bu şekilde konuşmaları gençler geyik muhabbeti olarak telakki ediyorlar değil mi Caner? Estağfurullah abi, sen kederinden böyle konuşuyorsun. Sen çok esaslı bir adamsın biliyor musun Caner? Baban gibi şahsiyetli insansın. Abi, sen mevzuyu değiştiriyorsun. Geldi geliyor derken geçti gitti mevsimler demiş. Ben de tam geliyor dedim hayatımın kadını. Hop gitti. Birden. Ne diyeyim ya Rabbim, yok yerden nasip eylesin bu kadını. İşte laflarımız böyle dilek olarak kalıyor. Belki bir gün gerçek olur. Gerçek olsun, geç olmadı. Ben gidiyorum anne. Gitmeyeceksin o adamla. Burada kal. Kalamam anne. Niye kalamıyorsun? Kalamam anne, burada kalamam. Necdet mi huzursuz ediyor seni? Bu defa gideceğiz Bozcaada'ya. Evleneceğiz diyor Barkın. Bir şans daha vereceğim, tamam mı? Hayır. Çalma korna aşağıdan. Gelmiyor bugün. Ya bir dakika görüşebilir miyim? Bir şey söyleyecektim de kendisine. Göremezsin kendisini. Allah'ın belası mısın nesin? Git hadi. Biz gideceğiz. Nereye gideceğiz? Kızımız bu beyden değil mi? Değil. İlk kocamdan. O yüzden işte. İçkisi de var tabii. Kızımı da tedirgin ediyor. Anlıyorum. Bu durum mahkemede bizim lehimize çalışır. Kızım sesini çıkarmıyor ama ben anlıyorum. Şu kadar bir şey kalmadı artık içimde nefretten başka. Tamam, biz işlemleri başlatalım. Ayrılmasam da zaten bitti bu iş. Elime bir şey alıp saplayıveresim geliyor suratına. Bir arkadaşımız da Asuman Hanım, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Geçin lütfen. Şehmuz neredesin oğlum? Ben hallediyorum abi. Hadi bizi çayla be Caner'cim. Sağ ol. Buyurun, hoş geldiniz. Kız Mahu. Önceden görmüştünüz. Tabii hatırlıyorum. Maşallah iyi gördüm sizi. Biliyorsun kiracımız. Eskiden beri tanıyorum kendisini zaten. Sizden bir şey istemek için geldim. Estağfurullah. Benim hayatımda kızımdan başka bir varlığım yok. Sen de buna uzaktan şahit oldun. Talihsiz bir hayat yaşıyoruz. Ben kızımı alıp gitmek istiyorum buradan. Şöyle bir maruzatım var. Arkadaşlarınızın, tanıdıklarınızın vasıtasıyla bir iş yapabilirsek biraz para biriktirip gitmek istiyoruz. Anlıyorum. Tabii ben elimden ne geliyorsa yaparım. Hiç merak etme. Bir iki arkadaşımız var. Sorarız ederiz. Caner, şu Sadi'yi bir arasana koçum be. Olur abi. Asuman!
içinden 10'a kadar say ablacığım. Daldırıp hemen çıkarma, tamam mı? 10'a kadar say. Anne ellerim yanıyor hep ya. Yandı bütün ellerim. Sen geç o tarafa hadi. Geç. Burada yatacaklar ha? Ha, çek yatı çekerler. Bir de yengen evden döşek, çarşaf, yastık kılıf mılıf ayarladı. Biraz boya kokar ama idare ederler, alışırlar zamanla. Ne yapalım hacım, elimizden bu kadarı geldi. Sağ olasın Saat. Çok makbule geçti. Zaten iyi insandın. Yaptın gene kıyağını. Sağ ol. Anne biz ne yapıyoruz ya? Kızım kaçtı. Cep telefonu da kapalı. Gene o kılıksız herife gitti herhalde. Telefon yedi bitirdi kız. Sadi Bey'den izin aldım. Gittim baktım. Bir otel vardı bildiğim. Buraya gelmediler dediler. Nereye gitti? Ne yaptı? İstanbul dışına mı çıktı? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağım ben? Polisi arasam mı? Olabilir. Bir çaresine bakalım. Allah Allah. Asuman. Asuman. Abi Asuman'ın o kızı. Ne yapıyor lan burada? Ahu Hanım, Hayri Bey. Yukarıda küçük bir bar var, oraya çıkın, burada oturmayın. Hadi, ben sizi tanıştırdım. Eyvallah. Dayı nasılsın? Kötü. Toka. Birader az baksana. Ya bu Abdullah varmış. Nasıl bulacağız onu? Hangi Abdullah? Ya ileriden seni gösterdiler. Abdullah derseniz yardımcı olur dediler. Ne konuda kardeşim? İşte karı kız mevzusu canım. Bir tane kız var ama meşgul şu an. 2 saat sonra gelirseniz bir kişilik rezervem var. Baksana. İsim neydi? Barkın. Hatırladım seni Tahir. O geceyi hatırladım. Biliyorum. Çok içkiliydim o gece.
Öyleydin Asuman. Beni sonradan hatırlayamayacak kadar sarhoştu. Her gece geldim biliyor musun? İzmir'de o ay, o sene bir ay çalıştım. Her gece geldim seni seyretmeye. Her gece gül gönderdim sana. O Halıcı Metinler falan beraber yemeğe çıktık, hatırlıyorsun değil mi onu? Ya bir alaka gösterdin bana. Dedim Allah'ım, ya bir ümitlendim, bir şey mi başlıyor acaba? Benimle sevişirken çok sarhoştum. Ulan dedim kalkıp gideyim şuradan. Ama erkekliğimi evdiremedim. Bir de basılıyorduk. Sevgilin gelmiş, nişanlın aşağıda telefon açtılar lobiden. Dediler ki nişanlısı geldi. Bana dedin sen git buradan. Gittik. Sonra da siz evlendiniz. Hiçbir şey yarım kalmıyormuş hayatta, onu öğrendim. Gene karşılaştık. Karşılaşmadık ki Asuman. Ben yaptım. Şu Allah'ıma hayretler ettim dedim, nasıl bana böyle bir aşk verdi? Bana bir aşk vermiş. Sadece kendisini seveceğim kadar bir aşk. Seni vermiş. Evlendiğim kadını senin benzerinden seçtim. Senin hayalinle aldattım o kadını. Onu öldürdükleri zaman üçümüz birden vurdular Arzu. Seni de vurdular. Beni de vurdular. Ağır yaralı dolaştım bu alemi ben Arzu. Sakat dolaştım. Seni yeniden görünce karın canlandı gözümde. Sen canlandın. Benim yaram kapandı. Şunu bilmeni isterim. Seni benim kadar seven olmamıştır bu alemde. Ama şimdi ben yokum. Keşke bilmesin. Keşke bilebilseydim. Ama ne bilecek ne görecek haldeydim. Her gece bekledim pencerelerde, Allah'ım bir çare ver. Şu evden kurtulup kızımı alıp gideyim dedim. Sen geldin. Sana kendimi affettiremem ki. Şimdi yokum diyorsun. Haklısın. Ama ben sana aşık oldum da. Ben sana oldum olasıya aşık Asuman. Eğer mümkün olsa şu kızını alıp buradan gitmek. Ama mümkün. Korkuyorum Asuman. Ölmekten korkuyorum. Birisini öldürmekten korkuyorum. O zamanlar her şeyi yapacak kadar gözüm karaydı. Ama şimdi... İyi akşamlar Asuman Ceylan. Ne o, sevgilinin yanından mı geliyorsun? Çekil yolumdan. Kızın da sen de orospuluk kovalıyorsunuz değil mi? Kızım da ben de başımız önde yaşıyoruz. Kızın orospu. Barkın onu Laleli sokakta satıyor. Sen de tenezzüh motorlarında fingir diyorsun.
Beni de uyuyor zannedin. Kendinde değilsin Necdet. Çekil. Bak. Kaldığın yere gittim. Kimle yatıp kalkıyorsun, kimlere kendini satıyorsun diye bakmak için. Bak ne buldum. Orospuluğunun vesikası. Senelerdir o herifle birliktesiniz. Yürü eve. Necdet. Yürü lan eve! Yürü dedim sana! Yürü! 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 Ne yaptın hacım? Ne yapayım? Ya biz bayağı düşündük, tamam mı? Hatta ben dedim söylemesek mi acaba falan diye. Ama belki bilmek istersin, yapacağım bir şey vardır falan. Üzüntülüsün de bir yandan. Ama bir de niye saklayalım bilmiyorum ki yani. Ya oğlum sen anlatsana şunu be. Abi biz Sadi abiyle beraber akşam... Abi senin de ne kısmetsiz bir zamanınmış be. Öf. Allah yıllar sonra karşına çıkardı aşkını. Onun başında bir bela. Hadi o olmasa başka bela. Sen sevdalanmışsın şimdi kadına. Kız orospuluk ediyor be abi. Nerede? Nasıl abi? Nerede gördünüz oğlum? Kızı Jacqueline Otel'in orada. Gördüğünüzde ne oldu Sadi? Pezevengi var, satıyor kızı. Bize bile satmaya kalktı. Duruma el koyalım mı hacım? Nasıl el koyacağız? Kız orada. Kadın ayrı orada. Hani biz üzerimize düşen ne varsa yaparız, sen bilirsin. Aynen abi. Evelallah yani. Sen bilirsin. Bakın. Bakın gelme. Gebereyim ben. Gebereyim ben ya. Ben gelene kadar burada kımıldamadan beni bekleyeceksin. Sesini çıkarmadan. Seni süründüre süründüre öldüreceğim. Ama önce bu defteri o puştun gırtlağına sokmaya gidiyorum.
fikirli takılır abla orada. Sağ ol. Kaça veriyorsun lan orospunun kızı? Abi olur mu ya? Mümkün değil. Yapmaz öyle şey ya. Kaç para lan? Abla kızı. Olmaz abi, olmaz. Anne. Gidiyorum ben. Çok para biriktirdim. Çok paramız var anne. Gidiyorum. Geliyor musun? Abi bir dakika müsaade etsene bana ya. Güzelim. 2 gün sonra buluşuyoruz, tamam mı? Hadi. Ya abi bu para mevzusunu ver. Ya anneciğim ne yapıyorsun ya? Ben senin anan falan değilim. Senin anan orospu ki seni pezevenk doğurmuş. Nasıl konuşuyorsun ya? Kızım nerede? Kızımı orospu ettin. Aşağılık. Manyaklaşma ya. Kızım nerede? Osman! Ver lan bıçağı bana! Verme lan! Ver lan o bıçağı bana! Ver! Bu hayat senin gibi kansızlarla dolu Necdet. Ben onlardan 2 tanesini öldürdüm daha önce. Ben masum değilim. Ama siz günahkarsınız. Günah varsa onu siz işlediniz. Üçünüz. Birlik oldunuz bana karşı. Aldatılmışım ben. Evimi de elimden alacaktınız. Sen yıllardır karımla birliktesin. Sakladınız benden. Bu kızın odasındaysam beni tahrik etti. Yatağına çağırdı. Orospu bunlar. Çek git. Başını belaya sokma. Bu kız benim kızım Necdet. Ben onun anasına vurulmuşum. Anası karım olacak. Bu çocuk da benim kızım. Benim karıma tecavüz edip öldürdüler Necdet. Karnında bebeğim vardı. Kim bilir? Belki de o bebek büyüyecekti. Buradaki kız gibi olacaktı. Ama isim vermediler. Senin gibiler. Senin gibiler bu hayatta oldukça benim gibiler de olacak Necdet. Sen bir kadının hayatını kuruttun, pislettin. Şimdi de bu kız pisletmeye çalışıyorsun. Ulan bu senin kızın mı? Benim kızım bu. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Buradan çıkıyoruz şimdi. Bu odayı hemen boşaltıyoruz. Yürü. Ne yapacaksın? Bir kuyutta gebertecek misin beni?
Hayat benden karımı, bebeğimi aldı. Sizi verdi. Kızınız kızım olacak. Siz karım olacaksınız. Ve ben size hep siz diyeceğim. Hürmetimle, güzelliğinize, tabiata hürmetimle beraber yaşayacağız. Bu aşkın mapusunu, hayatımın kadını. Batarken ufukta bir akşam güneşi bırakıp gitmiştin beni sen sevgini. Yıllar yılı oldu hala